Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok hoş duran bir modelle birlikteyiz. Yapımı kolay, görünüşü çok güzel duran bu modelimizi yapmaya hazır mısınız? Evet, hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Ama ilk önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet, ben ipimi hazırladım, şişlerimi hazırladım. Hemen videoma geçmek istiyorum. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, kenardan ilk ilmeğimi boş aldım. Hemen ipimi önüme alarak 1 2 3 4 kenardaki ile birlikte 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen ilk kenardan 3 tane ilmeğimi ayırdım. 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bir tanesini düz ördüm. Şişime doladım, diğerini de düz ördüm. Hemen yanından 3 tane düz ördüm. 4 tane arada ters örgümü başladım. Hemen 4 tane ters örgüyü yaptıktan sonra bir 3 tane daha ilmeğimi görüyorum ve 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden geçirdim. Kenardaki ilk ilmeğimi ördüm, şişime doladım, diğer ilmeğimi de düz ördüm. Yanından hemen 1 2 3 tane düz ilmek daha ördüm ve 4 tane ters ilmeğimi yapmaya başladım. Evet, modelimizin ilk kurulum hali bu şekilde arkadaşlar. Ve kenardan hemen 4 tane ters daha öreceğim. Kalan ilmeklerimi 5 tane pardon, ilk kenarda 5 tane yapmıştık. Sonundaki kenarda da yine 5 tane yapacağız. Evet, modelimizin ilk yüzü bu şekilde. Arkasına geldiğimiz zaman sadece tersi ters, düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Kenardaki düzlerimi örüyorum. İpimi öne alıp terslerimi örüyorum. Yine ipimi karşıya aldım. Düz ilmeklerimi örüyorum. İpimi önüme aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum yine. Tersi ters, düzü düz öreceğiz bu sırada arkadaşlar. Evet. Hemen modelimin ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki terslerimi alıyorum şimdi. 5 tane ters ilmeğim vardı. Bakın burada ortası delik. Hemen o 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Burada yine 3 tane düz ilmeğimiz var ama onları hemen örmüyoruz. Kenardan bir tane tersle o 3 tane düzü yer değiştiriyoruz. Bu şekilde. Hemen o tersi ortaya aldım. İpimi önüme aldım ve ters ilmeğimi yine aynı şekilde ters olacak şekilde ördüm. Diğer 3 tane ilmeğimi ise yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz ördüm. Hemen ters olan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 4 taneydi. Bir tanesi araya girdi. 3 tane kaldı. Buradaki düzlerimi olduğu gibi ördüm. Yine 3 tane düz ilmeğim var. Hemen şişimi arka taraftan ilk ters ilmeğimin içine soktum. Düz ilmeklerimi şişimden çıkarttım. O ters ilmekle 3 tane düz ilmeği yer değiştirdim. Ve hemen ters ilmeğimi ters olarak tekrar ördüm. İpimi karşıya aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. Geride kalan terslerimi örmeye devam ediyorum. Evet. Hemen modelimizin arka yüzüne gelelim. Modelin arka yüzünden tersleri ters, düzleri düz örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizin sonuna geldik. Hemen düzüne geçelim yine. İlk ilmeğimizi boş aldık. Yanındaki tersleri yapıyoruz. Şimdi ortasında bakın ilmeğimizi kapatıp yeniden bir ilmek açmıştık.
Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 3 tane ilmeğimiz var. En kenardaki ilmeği 2 tane ilmeğin üzerinden geçirdik. Hemen ilkini ördük. Şişimize doladık. İkinci ilmeğimizi de ördük. Ortadaki bir tane tersimizi ördük. Ve kenardan hemen 3 tane düz ilmeğimizi görüyoruz. Hemen şişimizi onların arka tarafından karşıdaki şişe geçiriyoruz ve bir tane ters ilmekle 3 tane düz ilmeğe yer değiştiriyoruz. İpimizi kendi önümüze alıp o ilmeği ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olacak şekilde örüyoruz. Arada kalan tersleri ters olarak örüyoruz. Yine düz ilmeklerimize geldik. 3 tane düz ilmeğimiz var bakın. En kenardakini 2 ilmeğin üstünden geçirdim. Kenardaki ilk ilmeğimi düz ördüm, şişime doladım. Hemen diğer düz ilmeğimi de ördüm. Arada bir tane tersimiz var, onu da ördüm. Düz ilmeklerimi görünce kenardaki ilk ters ilmeğimle 3 tane düz ilmeğimi yer değiştirdim. İpimi önüme aldım, hemen onu ters ördüm. Diğer 3 tane ilmeğimi düz olarak örmeye devam ettim. Kenarda kalan ters ilmeklerimi örüyorum. Hemen size de göstereceğim şişimi çıkartınca. Bakın görünmeye başladı modelimiz. Devam edelim arkadaşlar. Arkasından sadece tersleri ters, düzleri düz örmeye devam edeceğiz. Evet. Hemen yine kenardaki ilk ilmeğimi boşaldım. Yanındaki terslerimi örüyorum. 3 tane düzümüz var. Hemen onu örelim. Arada bir tane tersimiz vardı. Yer değiştirdik. 2 tane oldu. Terslerimizi örelim. Ve kenardaki 3 tane düz ilmeğimizi görüyoruz. Hemen yanındaki tersle diğerlerinde olduğu gibi yer değiştirdik. İlk ters ilmeğimi tekrardan ördüm. Yanındaki düzlerimi ördüm. Geride kalan ters bir tane ters ilmeğim var. Onu da ördüm. Yine düz ilmeklerime geldim. Hemen onları da ördüm. Aradaki terslerimi örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi tekrar gördüm. Ve hemen yanındaki ilk ters ilmekle o 3 tane düz ilmeği yer değiştiriyorum. İpimi önüme aldım ve ördüm. Diğer 3 tane düz ilmeği düz olacak şekilde ördüm. Geride kalan terslerimi örmeye devam ediyorum. Son ilmeğim. Modelimiz görünmeye başladı arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Arka yüzünden yine tersi ters, düzü düz olacak şekilde örüp sıramıza çıkıyoruz arkadaşlar. Modelimizin ön yüzüne geldik. İlk ilmeğimizi boş aldık. Hemen yanındaki ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, bir bakıyorum. Yine fındığımızı yapmamız gerekiyor. Kenardaki 3 tane düz ilmeğimiz var bakın. En kenardakini 2 ilmeğin üzerinden geçirdik. Hemen ilmekleri ayırdık. Kenardaki ilk ilmeğimizi düz ördük. Şişimizin üzerine doladık. Diğer düz ilmeği de ördük. Ortada ters ilmeklerimiz var. Onları örüyoruz. Yine 3 tane düz ilmeğimizi görüyoruz. Hemen ters ilmeğimizle o düz ilmeklerimizi yer değiştiriyoruz. Ve hemen ters olarak örüyoruz o değiştirdiğimiz ilmeğimizi. 3 tane düz ilmeğimiz var. Onları da düz olarak örüyoruz. Ve yine yanında 3 tane düz ilmeğimiz var. Aynı bu kenarda yaptığımız gibi 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyoruz ve kenardaki ilk düzü örüyoruz. Şişin üzerine doladık. Diğer düz ilmeği ördük. Ortadaki ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklerime geldiğim zaman 3 tane düz, 1 tane ters görüyoruz. Hemen şişi arka taraftan ters ilmeğin içine geçiriyoruz ve 3 ilmeği şişten çıkartıp yer değiştiriyoruz.
Hemen ters ilmeğimizi ördük. Diğer 3 tane düz ilmeği de ördük. Kenardaki ters ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Evet. Modelimiz görünmeye başladı arkadaşlar, bakın. Gayet güzel görünüyor. Modelin arka yüzüne gelelim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Ters ilmeği ters, düz ilmeği düz örülecek şekilde devam ediyoruz. Hiçbir şekilde değişiklik yapmıyoruz ve neyi gösteriyorsa onu örmeye devam ediyoruz. Tersi ters, düzü düz. Evet. Tekrardan düzündeyiz. Ön yüzündeyiz. Modelimizin ilk ilmeğimizi boşaldık. Kenardaki terslerimizi örüyoruz. Düzlerimizi gördük. Hemen onları örüyoruz. Arada ters ilmeklerimiz var 4 tane. Hemen 3'ünü örüyoruz. Şimdiye kadar kenardaki 3 düz ilmeğimizi sol tarafa doğru yatırdık. Şimdi tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. 3 ilmeği aldık. İlk ters ilmeğimizle yer değiştiriyoruz. Artık kapatmamız gerekiyor açtığımız yeri. Ördüm ve ters olan ilmeğimi ters ördüm. Şimdi 3 tane düz ilmeği tekrar gördüm. 3'ünü ördüm. Arada 4 tane ters ilmeğim var. 3'ünü örüyorum. Evet, 3'ünü ördüm. Hemen 3 tane düz, 1 tane ters ilmeğimi görüyorum. Biraz önce bu taraftan değiştirdiğimiz ilmeğimizi şimdi bu taraftan buraya geçireceğiz arkadaşlar. Soldan sağa değil, sağdan sola geçireceğiz. Tam tersini yapıyoruz yaptığımız işlemin. Evet, o ilmeğimizi çıkarttık. Yer değiştirdik. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Geçirdiğimiz ters ilmeğimizi de ters olacak şekilde ördüm. Hemen yer değiştirdik, bakın. Artık yavaş yavaş açtık ve şimdi kapatmamız gerekiyor. Arka yüzüne geldiğimizde ters olan ilmeklerimizi ters, düz olan ilmeklerimizi düz örmeye devam edeceğiz. Yine modelin önüne geldik. Ön yüzündeyiz şu an. İpimi önüme aldım. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Evet, bakalım fındığımız büyümüş. Hemen en kenardaki ilmeğimi 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. İlk kenardaki ilmeğimi düz ördüm. Şişime doladım. Yine diğer kenardaki düz ilmeğimi ördüm. Arada ters ilmeklerimiz vardı 4 tane. Biraz önce birini değiştirdik, 3 tane kaldı. Şimdi birini daha değiştiriyoruz. 3 tane düz ilmeğimizle 1 tane ters ilmeğimizi ördüm. Yine tersi ördüm. 3 tane düz ilmeğimi gördüm ve en kenardakini ikisinin üstünden geçirdim. Hemen ilkini ördüm, şişime doladım. Diğer düz ilmeğimi ördüm. Aradaki ters ilmeklerimin 2 tanesini örüyorum. 1 tanesini bıraktım. Çünkü bunlarla yer değiştirilmesi gerekiyor. 3 tane ilmeğimi sağdaki şişime koydum. Hemen 1 tane ters olan ilmeğimi o ilmeklerimin arkasından geçirdim. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeğimi de ördüm. Diğer kalan ters ilmeklerimizi de örmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş açtığımız, kenardan açtığımız örgümüzü yeniden tekrar kapatmaya devam edeceğiz. Bir açıp bir kapatıyoruz. Buradakiler devam ediyor. Buradaki ilmeğimizi açıp gerisini geri kapatacağız. Hemen modelin arka yüzüne geçelim ve tersi ters, düzü düz örmeye devam edelim arkadaşlar. Son ilmeğimi de ördüm. Yine modelimizin ön yüzüne geldik.
Kenardaki ters ilmeklerimizi örüyoruz şu an. 3 tane düz ilmeğimiz var. Onları örüyoruz. Aradaki ters ilmeklerim var. Hemen birini ördüm ve diğerini yer değiştirmek için bıraktım. 3 tane düz ilmeğimi sağ taraftaki şişime geçirdim ve sol taraftaki şişimi çıkarttım. Ters ilmeğimle düz ilmeklerimi yer değiştirdim. Düz ilmeklerimi örüyorum. Değiştirdiğim ilmeği ters olarak örüyorum. Aradaki diğer ters ilmeklerimle de ördüm. 3 tane düz ilmeğimiz var, örüyoruz. 2 tane ters ilmeğimiz var, bakın görüyorsunuz. Birini ördüm. Bir diğerini diğer 3 tane düzle yer değiştirmemiz gerekiyor. Hemen 3 tane ilmeğimi 2 şişimi ortak olarak taktım. Sonra bakın burada hemen arada bir tane ters ilmeğimiz var. Sol taraftaki şişimi çektim. Onu boşa çıkarttım. Hemen onu tekrar geri taktım. Diğer düz ilmeklerimi de sol taraftaki ilmeğime taktım ve örmeye başladım. 3 tane düz ilmeğimi düz olarak öreceğim. İpimi önüme aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum şimdi. Evet. Ta ki burada hiç ters kalmayıncaya kadar devam edeceğiz bu işlemimize. Arka yüzündeyiz. Tersi ters, düzü düz örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu sırada yine hiç başka bir işlem yapmıyoruz. Zaten ters ilmeklerde, düz ilmeklerde kendini gayet güzel gösteriyor. Arada terslerimiz var. Yine düz ilmeklerimize geldik. Hemen ters ilmeklerimi öreceğim. Evet, bakıyorum hemen burada 3 sırayı gördüğümü hemen fındık yapmam gerektiğini görüyorum. En kenardaki düz ilmeğimi 2 tane düz ilmeğimin üzerinden geçirdim. En kenardakini düz ördüm, şişimin üzerine doladım. Diğer düz ilmeğimi de ördüm. Burada bir tane tersimiz var. Hemen düzlerle tersi yer değiştiriyoruz. Bakın 3 tane düz ilmeğimiz var. Son ters ilmeğimizle o 3 tane düz ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Ve düzleri ördük. Ters ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Aradaki 4 tane ters ilmeğimiz yer değiştirdi. Evet, hemen aynı işlemi tekrar burada yapacağız. 3 tane düzümüz var. En kenardakini 2 düz ilmeğin üstünden geçirdim. Ayırdım ve ilkini ördüm. Şişimin üzerine doladım. İkincisini de ördüm. Bir tane ters ilmeğimiz var. Bakın görüyoruz. 3 tane de düz ilmeğimiz var. Hemen onları yer değiştiriyoruz. İlkini hemen düz örmeye başlıyoruz. Ters ilmeğimi de örüyorum. Geride kalan tüm ters ilmeklerimizi de örüp bitiriyoruz. Evet. Hem açtık hem kapattık modelimizi. Şimdi arka sırasından devam ediyoruz. Evet. Yine modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Bu sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece tersi ters, düzü düz öreceğiz arkadaşlar. Aynı arka sırada olduğu gibi. Dört tane tersimiz var arada. 6 tane düz ilmeğimiz birleşmiş durumda şu anda. Onları örüyoruz.
Geri kalan terslerimizi örüyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde ilerledi. Hemen arkasına geçelim. Modelin ön yüzünden yaptığımız gibi arka yüzünden de tersi ters düzü düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen ön yüzüne geldik. Burada yine terslerimi örüyorum. Şimdi burada arada ters kalmadığına göre 3 tane bu kenarda, 3 tane bu kenarda olan düzlerimi yer değiştiriyorum. Artık ikisini yer değiştirip saç örgüsü yapıyoruz. Evet. Düz olarak değiştirdik. 6 tane düzümüzü düz olarak örüyoruz. Arada 4 tane tersimiz var. Onları örüyoruz. Bakın 6 tane düz ilmeğimiz var. Hemen üçünü ayırdım. En kenardaki 3 tane düz ilmeğime şişlerimi ortak olarak soktum. Kenardaki 3 tane ilmeğimi boşa çıkarttım. Şimdi 6 tane düz ilmeğimi ördüm. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Böylelikle modelimizi tamamen kurmuş olduk. Çok güzel bir model çıktı ortaya. Hemen göstereceğim. Bence mükemmel arkadaşlar. Yapılışında da öyle bir zorluk yok. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Büyük olan modelimi tekrar göstermek istiyorum. Onda ayrı güzel durdu. Bunda ayrı güzel durdu arkadaşlar. Yani kendiniz bilirsiniz. Nasıl bir renk yapacaksınız. Nasıl bir şeyde kullanacaksınız. Yelek, ceket, çocuklar için de büyükler için de rahatlıkla kullanılabilir bir model. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.